Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere muhteşem bir patatesli poğaça tarifiyle geldim. Çok doyurucu, pamuk gibi yumuşacık, gerçekten muhteşem oldu. Görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. İnanın bana, lezzeti de bir o kadar güzel. Şu şekilde yumuşaklığını göstermek istiyorum. Ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Öncelikle poğaçamızın iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. Bu şekilde 4 adet orta boy patatesi soydum, yıkadım, küp küp doğradım. Güzelce haşladım ve bu şekilde eziyorum. Ben bu tarifimi patatesle yaptım. Dilerseniz peynirli, kaşarlı, hatta sade de yapabilirsiniz. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık oldu. Evet, patateslerimi ezdim, hazırladım. Bir küçük boy soğanı tavama aldım. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim ve güzelce kavuruyorum. Kavurmuş olduğum soğanların üzerine bir yemek kaşığı kadar salça ilavesi yapıyorum. Salçamı da güzelce kavuruyorum. Kavurmuş olduğum salçamın üzerine ezmiş olduğum patateslerimi ilave ediyorum ve güzelce kavurma işlemine devam ediyorum. Patateslerimin üzerine bir tatlı kaşığı karabiber ilavesi yapıyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar tuzumu da ekledim. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ben sadece bu kadar ekledim arkadaşlar. Siz damak zevkinize göre çeşitli baharatlarla da tatlandırabilirsiniz. Evet, patateslerimi soğumaya aldım ve hamurumu yoğurma işlemine başladım. Yoğurma kabımın içerisine klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı sütümü alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. Ben bu tarifim için bir paket instant maya kullandım. Siz dilerseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayanın erimesi için güzelce karıştırıyorum. Siz bu esnada vaktiniz varsa üzerini kapatıp bir 5-6 dakika bekletirseniz daha güzel olur. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine 1 adet yumurta akı ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. Ben bu tarifim için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unumuzun marka ve kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Unumdan 1 bardak ilave ettim ve üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Güzelce karışmış olan sıvı malzemelerin üzerine unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi hamurumuzun içerisine konulan malzeme kadar da yoğrulması çok önemli. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. O yüzden hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Hamurum koyulaşana kadar spatula ile karıştırdım ve koyulaşmış olan hamurumu elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi tadından, dokusundan, kıvamından emin olmadığım hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Tariflerimi elimden geldiğince anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalışıyorum. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomu yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an dönüş yapıyorum. Evet, hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Çay bardağının dibinde kalan sıvı yağımdan her tarafına gezdirdim. Üzerini kapatıyorum ve yarım saat 40 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumun yüzü kurumaması için bu şekilde poşetten yardım aldım. Üzerini kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Evet, hamurum dinlendi. 2 katı büyüklüğüne çıktı. Çok güzel bir şekilde mayalandı. Öncelikle böyle havasını alıyorum. Sonrasında tezgahımı alacağım ve bezeleme işlemi yapacağım. Bu şekilde hamurumuzun havasını çıkardığımız zaman içerisinde maya kokusu kalmıyor. Şöyle güzelce toparlıyorum ve tezgahımı alıp bezeler oluşturacağım. Ben toplamda 12 adet beze oluşturdum arkadaşlar. Siz dilerseniz bezeleri daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum.
Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalıma alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken bu esnada hamurlarımı bezeledim. Üzerlerini kapatıp 5-10 dakika beklettim. Ve bekletmiş olduğum bezelerimi bu şekilde çok fazla olmayacak şekilde undan yardım alarak pide yapar gibi uzun uzun açıyorum. Ben bu işlemi bu şekilde küçük bir oklavayla yaptım. Siz dilerseniz elinizle de açabilirsiniz. Bu şekilde açmış olduğum hamurlarımı kenara alıyorum. Soğumuş olan iç harcımın üzerine ince ince kıymış olduğum bir tutam maydanozumu ilave ediyorum. Ve tekrardan güzelce karıştırıyorum. Açmış olduğum bezemi bu şekilde alıyorum. Üzerinden tekrar şöyle bir geçiyorum. Ve yapmış olduğum iç harcımdan bir yemek kaşığı kadar alıyorum. Hamurumun her tarafına eşit şekilde dağıtıyorum. Katlamalar yapıp fırın tepsime yerleştiriyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ben poğaçalarıma yarım saat tepsi mayası aldırdım. Vaktiniz yoksa soğuk fırına pişmeye gönderdiğiniz zaman fırınınız ısınana kadar tepsi mayası alıp ısındıktan sonra da pişme işlemine devam edecektir. Tabii ama benim tercihim her zaman tepsi mayası aldırmaktan yana. Ben bu poğaçalarımı 20 dakikada 200 derece fırında pişirdim. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet, bütün poğaçalarımı yaptım. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten harika oldular. Üzerini kapatıyorum ve oda sıcaklığında 20-25 dakika, yarım saat tepsi mayası almaya bırakıyorum. Evet, poğaçalarım tepsi mayasını aldı. Görmüş olduğunuz gibi güzel kabardılar. Ve üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yaptım. Poğaçalarımın her tarafına güzelce sürüyorum. Tam da bu esnada fırınımı 200 dereceye ayarladım ve fırınımı ısınmaya bıraktım. Ben poğaçalarımın üzeri için haşhaş kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz çörek otu ve susamdan da yardım alabilirsiniz. Bu poğaçalarımızı hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi bol bol yapıp buzluğa atıp dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp tüketebilirsiniz. Evet, poğaçalarımın üzerine haşhaştan güzelce serpiyorum ve önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırınıma pişmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar, poğaçalarım fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardılar. Gerçekten dokusu, tadı, kıvamı muhteşem oldu. Şu şekilde size yumuşaklığını göstermek istiyorum. Görüyorsunuz, gerçekten harika bir tarif. Poğaçalarımın iç dokusunu da şu şekilde göstermek istiyorum. Kahvaltı sofralarını, gün sofralarını, özellikle çocuklarımızın besleme çantalarını süsleyecek muhteşem bir lezzet oldu. Evet, iç dokusunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten harika oldu. Evet arkadaşlar, siz poğaçalarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.